Dünya üzerinde en son keşfedilmiş kıta hangisidir? Cevap tabii ki Antarktika kıtası. Keşfedildiğinde tarih 1820 yılıydı. Peki diğer kıtalara göre neden bu kıtanın keşfi bu kadar geç olmuştu? Dünyanın en soğuk ve en kurak çölü olan bu kıta keşfedilene kadar nasıl maceralar yaşandı? Peki ya keşfedilirken neler yaşandı? Böylesine zor koşullara sahip bir iklimde kaşifler hayatta kalabilmek için nasıl mücadeleler verdi? Gelin Antarktika nasıl keşfedilmiş? Videonun devamında hep beraber öğrenelim. Antik zamanlarda Yunan filozof ve coğrafyacılar dünyayı daha iyi anlamaya çalışıyordu. Bu zamanlarda kuzey, güney, doğu ve batı gibi yönleri de daha iyi anlamlandırdılar. Eşyaların gölgelerini izleyerek dünyanın kuzey kısmında yaşadıklarını fark ettiler. Demek ki bunun bir de güneyi olmalıydı. En az kuzey kadar geniş olmalıydı dünyanın güneyi de. Ama asıl önemli olan şuydu. Acaba orada da burası gibi karalar var mıydı yoksa tamamen okyanuslarla mı doluydu? Bunun üzerine denge kavramını daha iyi tanımaya başlayan filozoflar, dünyanın da bir dengesi olması gerektiğini düşündüler. Bu yüzden güneyde de kara olmalıydı ki, kuzey ile güney dengelenebilsin. İşte bu varsayımsal diyarlara Terra Australis, yani güney toprakları denildi. Başlarda haritalarda Terra Australis Afrika ile birleşikti ve Hint okyanusunu çevreleyerek Çin'e ulaşıyordu. Uzun bir müddet haritalar bu şekilde çizilmeye devam etti. Ancak 1488'de Ümit Burnu keşfedilince Terra Australis Afrika'dan ayrı çizilmeye başlandı. Bundan 4 yıl sonra Amerika kıtasının keşfedilmesiyle haritalarda Güney Amerika ile Terra Australis birleştirildi. Ancak Magellan 1520'de Magellan Boğazı'nı geçti ve Güney Amerika anakarası ile Ateş Toprakları Adası arasında bir toprak bağlantısının olmadığını gördü. Bu zamandan sonra Terra Australis ile Amerika'nın sınırının Magellan Boğazı olduğu haritalara yansıdı. 1578'de Amiral Drake, Ateş Toprakları Adası'nın güneyinden geçerek Drake Boğazı'nı buldu. Aslında bulduğu şey Güney Amerika ile Antarktika'yı birbirinden ayıran boğazdı, ancak o bunu fark edememişti. Çünkü o zamanlarda hala Antarktika bulunamamıştı. 1606 yılında Hollandalılar Avustralya'yı keşfettiklerinde Terra Australis'i bulduklarını zannettiler. Bu yüzden bu kıtaya hak etmediği halde Avustralya ismi verildi. Bu nedenle uzun bir dönem haritalarda Avustralya ile Antarktika birleşik çizildi. Aslında Antarktika ile Avustralya arasında bir okyanus olduğunu bilmiyorlardı. Kaptan James Cook Güney Okyanusu'nun soğuk sularına yelken açıp da Avustralya'nın güney sınırlarını dolaşınca Avustralya'nın sandıkları kadar büyük olmadığını gördü. Cook'un ikinci seferindeki karmaşık ve inişli çıkışlı rota, Avustralya ve Ateş Toprakları arasında hiçbir önemli kara parçası olmadığını kanıtladı. Böylece güneyde yaşanılabilir bir kıta olduğu efsanesini sona erdirmesine rağmen, gelecekte Antarktika'nın keşfi için yolu açık tuttu. Ona göre 60. Güney enleminin ılman tarafında topraklar vardı, fakat ötesi için ulaşılması zor ve hiçbir ekonomik değeri olmadığına kendini ikna etti. 1820 yılına gelindiğinde ise Fabian Gottlieb van Bellingshausen, Edward Bransfield ve Nathaniel Palmer komutalarındaki mürettebatla birlikte kıtayı ve buz sahanlıklarını ilk görenlerdir. Antarktika kıtasına ilk belgelendirilmiş ayak basma, bazı tarihçilerin karşı çıkmalarına karşın Amerikalı denizci John Davis tarafından gerçekleştirildi. Davis 7 Şubat 1821 tarihinde Batı Antarktika'daki Charles Burnu yakınlarındaki Hughes Koyun'da karaya çıktı. Kıta topraklarına ilk kaydedilen ve teyit edilen ayak basma ise 1895 yılında Adair Burnu'na oldu. 1841 yılında James Clark Ross, HMS Erebus ve HMS Terror gemileriyle günümüzde bilinen adıyla Ross Denizi'ni geçti ve Ross Adası'nı keşfetti. Buzdan bir duvar gibi yükselen Ross buz sahanlığı boyunca seyretti ve sefere katılan gemilerin adı verilen Erebus Dağı ile Terror Dağı'nı keşfetti. Mercator Cooper 26 Ocak 1853'te Doğu Antarktika'ya ayak bastı. 1907'de Ernest Shackleton liderliğindeki Nimrod seferinde bir grup ilk kez Erebus Dağı'na tırmandı ve manyetik Güney Kutbu'na ulaştı. Shackleton ve seferin 3 üyesi Aralık 1908 ve Şubat 1909 arasında birçok ilki gerçekleştirdiler. Ross buz sahanlığına karadan ilk ulaşan oldular, Beardmore buzulu üzerinden geçerek Transatlantik dağlarını aştılar, Antarktika yaylasına ayak basan ilk insan oldular. 14 Aralık 1911'de Norveçli kutup kaşifi Roald Amundsen, Wales Körfezi'nden başlayan ve Axel Heiberg buzulu üzerinden devam eden bir rota kullanarak coğrafi Güney Kutbu'na ilk ulaşan kişi oldu. Scott'ın talihsiz seferi Amundsen'den bir ay sonra gerçekleşti. Roald Amundsen yolculuk sonunda sağ salim dönerken, Robert Falcon Scott geri dönüş yolculuğu sırasında donarak yaşamını yitirdi. Onun neden böyle acıklı bir şekilde hayatını kaybettiğini, bir hesaplama hatası nelere sebep olabilir videomuzda anlatmıştık. Dilerseniz kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz.
Antarktika bu şekilde parça parça olarak keşfedilmeye başlandı. Günümüzde kıtadaki araştırmalar hala devam ediyor. Peki Avustralya'nın bu kıtanın adını çalmasından sonra Antarktika nasıl isimlendirildi? Antarktika aslında Arktik'in karşısındaki demekti. Arktik ise Kuzey Kutbu'na deniyordu. Kuzey Kutbu'na bu ismin verilmesinin sebebi de küçük ayı takım yıldızının kuzeye işaret etmesidir. Arktos Yunanca'da ayı anlamına gelir. İşte Antarktika böyle keşfedilmiş ve böyle isimlendirilmişti. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.